Herkese merhabalar hanımlar. Bugün bu güzel motifimizi çalışacağız. Yapımı oldukça basit. Ben iki renk tercih ettim. Mavi ile ilerledim. Aralardaki çentikleri krem rengi ekru tarzı bir iple kullandım. İpim koton ip. Bebek yünüyle de çalışabilirsiniz. Birçok battaniye seçeneğinde çalışabilirsiniz. Suplalarınızda çalışabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim size. Bir de ben burada iki renk gördüğünüz gibi çalıştım. Siz tek renkte çalışabilirsiniz. Her sırayı farklı renklerde de çalışabilirsiniz. Öyle de çok hoş duran bir model. Bilginiz olsun. Tercih yani size kalmış. Bebek battaniyesi yaparsanız cinsiyetine göre artık renklendirebilirsiniz. Ortak renkler kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen hayal gücünüze kalmış. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi yapımı oldukça basit bir model. Hazırsak başlayabiliriz. Evet, hazırsak modelimize başlayabiliriz. Koton ip kullandım. İsterseniz siz bebe yünü de kullanabilirsiniz. Altyapıyı mavi ile yapmayı düşündüm bu sefer değişiklik olsun diye. Çevresindeki motifi de beyazla yapmayı düşünüyorum. Renk tercihi tabii size kalmış. Kız veya erkek bebeğinize göre istediğiniz renklerde uygulama yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi modelimiz 3 ve katları şeklinde zincirden başlayacak. Ben küçük bir alanda çalışacağım için az bir zincir çekeceğim. Ortalama 33 tane yeterli olur diye düşünüyorum. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şu şekilde 33 tane zincirimi çektim. Hatta biraz daha arttırabilirim. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 tane çektim. Dediğim gibi modelimizin altyapısı 3 ve 3'ün katları şeklinde oluşuyor. 90'a 90 ya da 1 metreye 1 metre çalışacaksanız hani ölçerek zincir çekersiniz. Ama zincirinizin 3'ün katları olması gerektiğini unutmayın. Eğer hani hem ölçüyle hem de zincirin sayısı ile ilgili problem yaşarsanız yine isterseniz 90 santim çalışacaksınız, atıyorum 1 santimde fazla zincir çekin. Şuradan olmadı, fazla zinciriniz olursa kolaylıkla geri sökebilirsiniz. Evet, şimdi başlayalım. Netleştireyim. Evet, şimdi şu ilk zinciri 1 olarak sayıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5. zincirime giriş yapacağım. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, başımı doladım. 5. zincirime giriş yaptım. İkili trabzan yapıyorum şimdi. Bu şekilde. Başımı doladım. Hemen bir yandakine girdim. Sadece ilk baştakinde 5. zincire batacağım. Sonraki tüm sıraya, yani tüm sıranın her zincirine ikili trabzan yapacağım. 1, 2 kere de çektiğim ikili trabzan. Hemen bir yanına giriş yapıyorum. Sıranın sonuna kadar dediğim gibi her zincire batarak ikili trabzan yapalım. Sıranın sonunda görüşelim. Evet. Alt sıramdaki tüm trabzanlarımı bu şekilde tamamladım. Evet, sıramın sonuna geldim. Sıramın sonundaki son trabzanı göstereceğim. Başımı doladım. Hemen şuraya girişimi yaptım. Şimdi bir kere çektim. İkinciyi çekmeden bekliyorum. Kullanmak istediğim yeni rengimi alacağım. Başını doladım ve içinden geçirdim. Şimdi iki ipimi de tutarak arkasını çeviriyorum. Şu şekilde. Hemen şu gördüğünüz ilk boşluk, şöyle kaçmadan tutalım. Evet. Hemen şurada gördüğünüz ilk boşluk var ya.
Oraya bir adet sık iğnemi yaptım. Şu ipimi çekeyim. Evet. Şimdi ilk sık iğnemi buraya yapmış oldum. Şimdi şu trabzan var ya, 2 trabzan. En baştaki ve hemen yanındaki. Oraya giriş yapıp bir tane daha şöyle sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi aralarda 3 zincirimi çekeceğim. 3 zincirden sonra 1, 2, 3. Üçüncü ve dördüncü trabzanlarımın arasına giriş yapacağım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3. Şu boşluklar var ya, şuralar değil bakın. Boşluklar tam araları. Oralara bir adet şu şekilde sık iğnemi yapmış oldum. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Yine 1, 2, 3. Üçüncünün hemen yanına. Yani üçüncü ile dördüncü arasında olmuş oluyor. 1, 2, 3. Şuraya girdim. Çektim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu arada şuradaki artık mavi iple işim bitti. Onu da keseyim. Evet. Tamam. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. zincirin arasına, pardon, trabzanın arasına girdim. 1, 2, 3. Şuraya. Evet. Bu şekilde görünecek. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 zincir çekip 3 trabzan arada kalacak şekilde aralara batalım. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Şu son artık arama denk geliyor. Evet. Bakın bu şekilde görünecek. Şimdi şurada son bir trabzanım kalıyor ya. Onun tepesine batarak şöyle tek zincir değil de hani ikili zincir almaya çalışın ki boşluk olup da kötü görünmesin. Şöyle çektim. 2 ilmeğim kaldığında tekrar mavi ipimi alıyorum. Başını doluyorum ve içinden geçirerek 3 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi şurada beyaz ipimi artık kesebilirim. Evet. Modelimi çeviriyorum. Başımı doladım. Şimdi şurada üçlü zincirleri yapmıştım ya. Burada gördüğünüz gibi halkalar oluşmuş oldu. Şimdi bu halkanın her birinin içine 3'er adet ikili trabzan yapacağım. 3 zincirimi çektim. Başımı doladım. 1, 2 ve 3. Aralarda herhangi bir zincir çekmiyorum. Diğer şuradaki boşluğa atlarken tekrar yine başımı doluyorum. 1, 2 ve 3. Bakın bu şekilde. Tekrar başımı doladım. 1, 2, 3. Başımı doladım. 1, 2 ve 3. Başımı doladım. 1, 2, 3. Başımı doladım. 2, 3. Arkadan çizgi film sesleri gelebilir. Kusura bakmayın, kızlar da çizgi film izliyor. Ancak bu şekilde rahat bırakıyorlar çünkü beni. Umarım ses çok fazla gelmiyordur, kafanız karışmıyordur.
Evet, bu şekilde her alttaki üçlü zincirimin içerisine 3 adet ikili trabzan yaptım. Dediğim gibi aralarda herhangi bir ekstradan zincir çekmedim. Takıldık. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Geldik, zaten birlikte yapmış olduk. Bunun her sırasını farklı renklerde de yapabilirsiniz. Öyle de çok şık duruyor. Bilginiz olsun. Tek renkle de yapabilirsiniz. Öyle de sade. Özellikle ekru, krem, böyle kırık beyaz iplerde tek renk çalıştığınızda da çok naif, çok güzel bir model oluyor. Sade oluyor. Bilginiz olsun. Evet, buraya kadar, sonuna kadar gelmiş oldum. Şimdi sonunda şu ipler kafanızı karıştırmasın sonlara geldiğinizde. Sonuna geldim. Başımı doladım. Şu ilk trabzanın başına battım. Bir tane çektim. İkili trabzan yapacağım ama bir kere de çektim. Yani bir tanesini tek çektim. İkinci trabzanımı çekmeden renk değişimine geçeceğim için bir önceki alt sırada yaptığım gibi diğer renk ipimi alıyorum. İçinden geçiriyorum. Döndürüyorum. Bu şekilde hemen şu önümdeki ilk boşluk var ya, oraya sık iğnemi yapacağım. İpleri bu arada örerken tutun muhakkak ilk başladığınızda ki kaçmasın. Sık iğnemi yaptım buraya. Şimdi şu iki trabzanın ilk iki trabzan var ya, yani ilk iki trabzan derken şöyle, şurada 3 adet var ya, şurada da bir adet trabzan kaldı. Hemen o boşluğa girişimi yapıp çekiyorum. Şimdi yine 3 zincirimi çekiyorum. Artık bu üçlü trabzanlarımın arasına battım. 1 2 3 trabzanlarımın arasına battım. Evet, bu şekilde aynı altta yaptığımız gibi 3 zincir üçünün arasına, 3 zincir üçünün arasına. Burada artık batmalarınız daha rahat oldu. Neden? Çünkü zaten üçlü trabzanlarımız daha belirgin şekilde gözüktüğü için şunların arasına üçer zincirden sonra batış yapacağız. Sıramızın sonunda da şuraya son bir sık iğnemizi yapıp 3 zincir çekip üst tarafa geçeceğiz. Ben biraz ilerleteyim. Birazdan tekrar görüşelim. Evet, ben dediğim gibi küçük bir alana çalıştım. Modelimiz böyle duruyor. Çok şık, çok sevimli bir model bence ve çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Çok da muntazam duruyor ayrıca. Yumuş da yumuş. Benim en çok aradığım özellik. Bu arada ipim ben genelde kotonlarda kartopu. Evet, kartopunun natural koton gold ipini tercih ediyorum. Hem bir tık daha kalın ve çok bana yumuşak geliyor. Hani kalın olması sebebiyle de model çok hızlı ilerliyor. Bol tutabiliyorsunuz elinizi rahatlıkla ve dökümlü duruyor battaniye. Yani öyle kas katı durmuyor. Bilginiz olsun. Yani ben çok severek kullanıyorum. Öneri olarak söyleyebilirim. Şimdi etrafının oyasını yapmak istiyorum. İplerle başa çıkamazsanız iğne yardımıyla aralardan geçirerek iplerinizi temizleyebilirsiniz. Ama ben genelde şöyle hepsi aynı yöne bakacak şekilde düzeltiyorum ve üstünden oyamı işliyorum. Yani işimi sağlam almış oluyorum kendimce. Şimdi motifimin etrafı için ipimi alayım. Krem rengi ipimden yararlanacağım yine. Motifin içinde kullandığım ipten yani. Pardon. Dediğim gibi siz her sırayı rengarenk de yapabilirsiniz. Tek renkte çalışabilirsiniz. Sabitleme zincirimi de çekeyim şöyle. Evet. Şimdi şuradan başlayayım isterseniz ipleri nasıl sakladığımı göstereyim. Şimdi sabitleme zincirimi çektim. Şuradan. Evet, geçireyim. Bir adet de zincirimi çekip sabitlemiş olayım. Evet, gördüğünüz gibi sabitleme zincirimi çektim. Bir adet de zincirimi çekerek tamamen sabitlemiş oldum.
Şimdi başımı doladım. Hemen şu hani ikili trabzan üzeri vardı ya. Oraya giriş yapabilirsiniz. Ölçüyü orası olarak alabilirsiniz. Şöyle ipimi de arasında tutuyorum. Başımı doladım. 2 kere de çektiğim trabzanımı yaptım. Başımı doladım. Aynı noktaya bakın ipler arasında bu arada. İkili trabzan yaptım. Şimdi dediğim gibi buraya 5 adet ikili trabzan yapacağım aynı noktaya. 3 4 ve 5. Görmüş olduğunuz gibi. Şu iplerimi arada tutuyorum. Hemen şu trabzan arasındaki boşluk var ya. Oraya batıp kaydırmamı yapacağım. Pardon, karıştı. Şurayı düzelteyim hemen. Evet. Olmadı. Şu görmüş olduğunuz yer var. Orası. Oraya girdim. Ve kaydırmamı yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Aralardan yine fazla çıkanları bu arada keseceğim kötü gözükmesin diye. Başımı doladım. Yine şurası var ya. Sık iğnemin olduğu yer şurası. Oraya yine 5 adet ikili trabzanımı yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Hemen şuradaki boşluğuma da kaydırmamı yapacağım. Bu arada ipleri aradan yürütmeye devam ediyorum. Tekrar başımı doladım. Yine bir sonraki sıraya 5 adet ikili trabzanımı yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Yine dönüşte de aynı şekilde göstereyim. Evet, sıramın sonuna geldim. Tekrar başımı doluyorum. Hemen şu ikinciye batacağım. Yine 5 adet ikili trabzanımı yapacağım. 2 Allah Allah. 3 4 ve 5. Hemen 1 2 yanına kayarak kaydırmamı yaptım. Şimdi tekrar bakın bir ikinci trabzan var ya, ikinci trabzan hemen sonrakine giriş yapıyorum. Şöyle 1 2 şurası. 5 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Allah Allah, ipi methettim. Şimdi de aşırı şekilde takılmaya başladı. Niye olduğunu ben de anlamadım. Normalde hiç böyle şeyler olmazdı. Tekrar deneyeyim. Evet, 2 3 4 ve 5. Evet. 5.'yi yaptım. 1 2. Aslında 3'e de yapabilirsiniz direkt şöyle. Bakalım 3'te nasıl duruyor. 3'te de güzel duruyor gayet. Hem hızlı ilerlemiş olursunuz. Başımı doladım. 3.'den yapalım. Hem de zaten üçlü gruplara ayırdığınız için bulmanız da daha kolay olur. 2 3 4 ve 5. Hemen şu üçüncüye girdim. Başımı doladım. Tekrar üçüncüye geldim. Başlarken ikinci demiştim. Zaten bir tane herhalde yapmış olduk ikiliden. Ya da 2 tane mi yapmış olduk? Yani çok fazla ilerlememiş oldunuz aslında. 4, 5. O bir iki taneyi sökersiniz şu baştakini dilerseniz. Dediğim gibi şu üçlülerin arasını bulmanız daha kolay olur. Hani ben bir tık küçük çalıştığım için 2 2 2 diye tercih ediyordum. Ama üçlüde de fena durmadı. Bence hoş da durdu şu çentiklerin tam altına geldiği için. Üçlü çalışırsanız sizin için daha iyi olur.
Yani ama daha küçük olsun istiyorsanız yine benim başladığım gibi ikili 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 de yapabilirsiniz. 2 3 ama ben üçlüyü daha çok beğendim. Niye daha önce denememişim? Şu an kendime onu soruyorum. Bundan sonra ben de üçlüden devam ederim. Hem daha kolay oldu hem de sanki daha hoş durdu. Kaydırmamı yaptım. Tekrar üçlünün arasına girdim. Buraya da 5 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Karıştı. Evet. Şuradaki üçlüye de kaydırmamı yaptım. Şimdi şuraya tekrar 5 adet ikili trabzanımı yapacağım. Hayır olsun diyelim. 1. Yani ölçülere göre bazen hani diğer köşede başladığınız gibi şekil bir sonraki köşede denk gelmeyebilir. Ondan yana sıkıntı yapmayın. Çünkü kötü durmayacaktır zaten. Şimdi şuraya hemen kaydırmamı ipleri de araya alarak yapıyorum. Tekrar başımı doladım. Bir sonraki araya kafanız karışıyorsa acaba nereye gireceğim falan diye isterseniz iğneyi geçirin, bu parça ipleri aralardan yürütün. Temizledikten sonra bu kenar oyasını yapın. Ben böyle alıştığım için yani zorlanmıyorum açıkçası. Bir daha iğneye ipi tak, tek tek geçir, yürüt falan. Bizim gibi hani sipariş yetiştirenler için biraz biliyorsunuz vakit kıymetli. Hani bu kadar vakit harcayabilecek lüksüm yok, inanın. O yüzden bu şekilde ilerliyorum ben. Şöyle arkaya çevireyim. İnanın kamera karşısında yapmak daha zor oluyor. Şu anda var ya, yani koca bir battaniyenin kenarını bitirmiş bile olabilirdim şu vakitte. Kameradan çünkü bakarak şu anda örmeye çalışıyorum. O da çok zor, inanın. O yüzden takılmalar olabiliyor. Kusura bakmayın. Ve 5. Evet. Şimdi hemen şöyle kasma yapmasın diye hemen bir sonrakine giriş yapıp kaydırma yapabilirsiniz. Şöyle. Evet. Şimdi şu üçlünün arasına gireceğim için başımı doladım. Tekrar üst sırada yaptığım gibi her üçlünün arasına 5 tane sık iğne ikili trabzan yapacağım. Hemen bir tane yapayım, yine göstereyim. O şekilde kapatayım. 2 3 4 ve 5. Hemen şuraya girdim. Kaydırmamı yaptım. Evet, şu şekilde buradakinde yaptığımız gibi burayı da tamamlayalım. Ondan sonra tekrar buluşalım. Evet, motifimizi ben bitirdim. Küçük bir alanı çalıştım. Şöyle gösterebilmek adına, dediğim gibi bunu bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Suplalarınızda kullanabilirsiniz. TV battaniyelerinizde kullanabilirsiniz. Çok rahat yapılabilen, çok kolay ilerleyen, benim de çok beğendiğim bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.